Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda echo komutunun ne olduğundan bahsedeceğiz. Echo aslında yankı anlamına gelir ve terminalde sizin ona verdiğiniz parametreleri standart çıktıya yazdırmaya yarar. Bu kadar basit bir komuttur ancak bizim kabuk programlarımızın bize sağladığı bazı özellikler sayesinde echo'yu farklı amaçlarda da kullanma şansımız mevcut. Şöyle bakalım. Echo herkese merhaba dediğimde herkese ve merhaba kelimelerini ayrı ayrı parametreler olarak echo'ya vermiş oldum. Herkese yazdı, arasına bir boşluk koydu, merhabayı yazdı. Ben burada boşluk koyduğum için buraya boşluk yazmadı. Bunlara ayrı ayrı parametreler oldu ve benim onların arasına boşluk koymak isteyeceğimi zaten bildiği için buraya boşluğu kendisi koydu. Bu ne demek? Şuna bakalım. Ben bunu eğer tırnak içerisinde yazsaydım herkese merhabayı tek bir parametre olarak göndermiş olacak. Bunu yaptığımda bu sefer boşluğu kendi elimle koymuş olacaktım. Yine aynı sonucu verdi bana. Şöyle bakalım. Yine benim kabuk programımın vermiş olduğu bir özellik sayesinde echo shell level dersem benim değişkenlerimin değerlerini de bana gösterme yetkisine sahip. Bunun başına ve sonuna çift tırnak koyarsam yine bana aynı değeri veriyor. Bu benim kabuk programımın bir özelliği. Ancak ben burayı tek tırnakla yazdığım zaman işler değişecek. Burada bunu artık yorumlama demiş oldum. Ben sana nasıl verdiysem bana o şekilde dönder dediğim için Echo'da benim yazdığım metni buraya yazdırmış oldu. Echo'nun başka kullanımlarına bakalım. Şu an burada gördüğünüz her yer bir standart çıktı. Programın standart çıktısına yazdırılıyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. CD desktop diyorum. Masa üstünde kolayca görebilin diye oraya geçtim. Burayı da temizleyelim. Echo herkes için Linux dediğimde büyüktür işaretiyle dosyanın çıktısını yönlendir dersem ki sadece standart çıktıyı yönlendiriyor. Standart hata farklı bir şekilde çalışıyor. Burada deneme.txt dosyasına yaz dersem deneme.txt dosyam oluşmuş oldu ve içerisinde benim yazdığım metin de var artık. Ancak ben bunu başka bir metinle devam ettirseydim deneme satırı diyelim. Yine büyüktür işaretini kullandım. Deneme dedim. Ben istiyorum ki herkes için Linux yazsın, alt satırda da deneme satırı yazsın. Ancak o şekilde olmadı. Benim yazdığım bir önceki satırı sildi. Bunun nedeni de şudur. Eğer tek bir büyüktür işareti koyarsam bu içinde ne yazarsa yazsın önemli değil. Onu sil. Yerine benim yeni yazdığım metni koy demek. Bunu da şöyle önleyebiliriz. Herkes için Linux metnini ekleyelim. 2 tane büyüktür koyarsam üzerine ekle demiş olurum. Dosyaları farklı modlarla açıyor ve bu sefer farklı bir şekilde çalışmış oluyor. Bakalım bu sefer deneme satırı dedi. Alt satıra geçti. Herkes için Linux dedi. Şimdi fark ettiğiniz üzere ben ona demediğim halde bir alt satıra geçiş karakteri koyuyor. Yani şurada seçmiş olduğum karakter. Bunu şöyle engelleyebilirim. Herkes için Linux dedim. Ben eğer buna -n parametresini verirsem no new line yani yeni satır yok anlamına gelir ve bunu ekleyelim. Bakın bu sefer aşağı dördüncü bir satır oluşturmadı. Ben yeni bir satırı eklersem artık onun devamı olarak yazmış oldum. Bunu şöyle de deneyebiliriz. Varsayılan çıktıya yazdıralım yine. Ben burada komutu çalıştırdım. Burada herkes için Linux yazdı ve yenisi satıra geçmek için buraya bir karakter koydu. Bunu şöyle deneyelim. Yine standart çıktıya no new line dersem benim yazımı yazdırdı. Bir alt satıra geçiş karakteri koymadı. Benim komut istemim artık buradan başlayarak yazdırılmış oldu. Bu yüzden new line aslında önemli. Siz belirtmediğiniz sürece kendisi onu koyuyor. Bir de şöyle temizleyelim burayı. Echo komutunun -e parametresi var. Bu da demek oluyor ki benim ters slash ile yazacağım kaçış karakterlerini değerlendir ne olarak yazılması gerekiyorsa o şekilde yaz demek. Ben bu -e parametresini vermediğimde bunlar çalışmıyor. Bunun çalışması için de tırnak içerisinde yazmam gerekiyor. Şöyle deneyelim. Herkes diyeyim. Ters slash ne new line yani yeni satır anlamına geliyor. İçin diyeyim. Bu sefer bir de ters slash t yani tab boşluğu diyeyim. Linux diyorum. Ve bu sefer yazdığımda herkes dedi. Yeni satıra geçti. İçin dedi. Burada bir tab boşluğu bıraktı. Gördüğünüz üzere burası tek bir karakter. Ve Linux yazısını yazdırmış oldu. Ben buna şöyle -e parametresini vermeseydim temizleyeyim burayı. Herkes ters slash ne için ters slash t Linux şeklinde yazmış oldu. Ben buraya ne yazdıysam aslında aynısını yazmış oldu. Bir de bunun -e parametresi var ancak bunu kullanma alanınız yok. -e'yi override yapmış oluyor. Yani değerlendirme bu yazdığım karakterleri demek ki zaten siz bunu yazmasanız da aynı şekilde çalışmış oluyor. Şuraya ters slash v dersem şunu yapmış oluyor. Herkes dedim ve
Artık benim buraya kadar yazdığım karakter sayısı kadar aşağı satıra geçtikten sonra boşluk bırakıyor. Bunu şöyle deneyelim. Burada daha iyi anlamanız için. İkisini de ters/V yapmış oldum. Herkes dedim. Burada 6 karakter boşluk bırak. 4 karakter daha yazdım. Burada toplam 10 karakter boşluk bırakarak alt satıra geçmiş oldu. Bir de şöyle bir şey var. Yine herkes ters/V için diyeyim ve bu sefer C yazayım. Bunu yaptığım zaman herkes için dedi ve ondan sonra artık ne geldiği hiç önemli değil. Bu karakteri gördükten sonra hiçbir şey yazdırmıyor. Varsayılan olarak koyduğu alt satıra geçme karakterini de yazdırmadığı için benim komut satırım şu an burada görünmüş oldu. Bir de şu an gösteremeyeceğim ancak bazı konfigürasyonlar yaparak çalıştırabileceğiniz ve bilgisayarınızda buzzer varsa ki laptoplarda hoparlörü buzzer olarak kullanıyorlar. Bir alarm ya da alarm bell, alert olarak da geçen bir karakter var burada. Ben bunu çalıştırdığımda bir şey olmuyor. Bir buzzer'ım olsaydı ve onun sürücüsünü yüklemiş olsaydım şu an bir ses duyacaktım. Evet, bir ses yazdırmış olacaktım ekrana. Echo komutundan da anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.